Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir tatlı yapıyoruz. Hadi buyurun tarife. Şimdi şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Öncelikle 3 su bardağı toz şekerimizi tenceremizin içine aldık. Aynı su bardağıyla 3,5 su bardağı da su ilave ediyoruz. 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da su. Şerbetimizi hemen şöyle şekerimiz eriyene kadar kaynatıyoruz. Limon atmaya gerek yok. Kaynadıktan sonra da bir 2-3 dakika karıştırıyoruz ve kapatıyoruz. Şerbetimiz hazır olmuş oluyor. Her zamanki gibi tatlılarımızda önce şerbetimizi yaparak başlıyoruz. Şerbetimiz pişerken biz de 200 gram oda sıcaklığında tuttuğumuz tereyağını kasemizin içerisine alıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı Hindistan cevizi tozu, 1 su bardağı da irmiği kasemize alıyoruz. Güzelce karıştıracağız. Sonra unumuzu ilave edeceğiz. Şimdi elediğim 3 su bardağı unumu da karışımıma ilave ediyorum. Daha önce de söylemiştim, eğer beni izlediyseniz ben bütün hamur işlerimi ne yaparsam yapayım unumu mutlaka eleyerek başlıyorum. Şimdi güzelce önce bir spatula ile karıştırıp tekrar elimle yoğuracağım. Şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, hamurum hazır oldu. Güzelce yoğurduk. Şimdi bir miktar süt aldım yanıma, bir miktar irmik, bir miktar da mavi haşhaş. Şimdi çift türlü yapacağım ben bu tatlımı. Ceviz büyüklüğünde hamurumuzu elimize alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Şimdi tatlımızı önce süte biraz batırıyoruz. Sonra mavi haşhaşımızla kaplıyoruz. Umarım görüntüyü kapatmıyorumdur. Ve kapladığımız tatlımızı da tepsimize diziyoruz. Şimdi diğerini de yine biraz bir miktar süte batırıyorum ve irmiğe batırıyorum. Bunu da irmikli yaptım. Renkli, değişik, daha lezzetli bir görüntülü bir tatlı olacak. Bütün tepsimizi aynen hamurlarımızı bu şekilde yuvarlayarak haşhaşe ve irmiğe bulayarak tamamlayacağız. Fırınımı 160 dereceye ayarladım. Şimdiden ısınmaya başladı. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir küçük mikserimin ucunun yardımıyla kurabiyelerimin üzerine minik çizikler atıyorum. Bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Böyle kurabiyelerimi birazcık yaymış da oluyorum. Kurabiyelerimi bu şekilde şekil verdikten sonra ortalarına da birer ceviz koyuyorum. Arzu edenler fındık koyabilirler. Fındık da çok yakışıyor ama ben cevizi daha çok sevdiğim ve daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için ceviz koyuyorum. Kestiğim bölümlerin tam ortasına birer tane yerleştiriyorum. Fırınım ısındı. Cevizlerimi koyup hemen fırınıma vereceğim. Evet, tatlılarım hazır. Fırına gitmek üzere. Evet, 160 derece fırında altı üstü pespembe çok güzel pişti arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikada bu kıvama geldi.
kontrollü olmakta fayda var. İlk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığındaki şerbetimi bütün tatlılarımın üzerine yavaş yavaş döküyorum. En az 2 saat oda sıcaklığında bekleteceğiz. Şerbetini emdireceğiz. Bir 2-3 saatte buzdolabında dinlendirmekte fayda var. Bir gün önce yaparsanız çok daha güzel olur ama 2 saatte yeterli. Evet arkadaşlar, tatlımız şerbetini çekti gördüğünüz gibi. Hemen hemen şerbet kalmadı gibi. Yaklaşık bir 3 saat ben beklettim. Bu videoyu yetiştirmem gerektiği için fazla bekletemedim. Ama size tavsiyem, eğer imkanınız varsa akşamdan yapın, bir gün sonra servis edin. Çok daha helmelenmiş güzel bir tatlı ortaya çıkar. Şimdi size servis edip göstermek istiyorum arkadaşlar. Tepsimi yan tarafa alıyorum. Hemen çok güzel, çiçek gibi açmış, harika görünümlü bir tatlı oldu arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi eğer ki bıçakla şekil verirseniz aynen çok güzel bu şekilde tatlımız çiçek gibi açılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel tatlımız hazır oldu. Şekli de güzel, lezzeti de güzel, kıvamı da. Çok hafif bir tatlı arkadaşlar. O yüzden yiyenlerin hiç içini baymadan çok büyük bir keyifle yiyebilirler. Size şimdi hemen tadıp biraz da içini göstermek istiyorum, dokusunu. Evet, şöyle bir parça kesmek istiyorum ve size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şerbetini de 3 saat olmasına rağmen çok güzel bir şekilde çekti. Islandı içi. Muhteşem bir lezzet. Çok hafif, çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ağzınız tatlansın, keyifli olun. Her zaman şeker tadında günleriniz geçsin arkadaşlar. Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Küçüklerimin yanaklarından, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinizi seviyorum. İyi bayramlar, güzel, nice bayramlarda görüşmek umuduyla inşallah. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.